Bölüm 566, Ölüm Tuzağı, Buzdağ bölgesindeki vahşi hayvan grupları 3'e bölündü. Kertenkele canavarı, dev insan canavarı ve kuş canavarı. Bu üç sektör lordu zirveleri 3 grubu yönetiyordu. Buz ayısı Lofeng diğerlerine benzer şekilde yavaş ve aptalca yürüyordu. 3 saatten fazla bir sürenin ardından canavarın bulunduğu bölgeyi tamamen dolaşmıştı. Lanet etmek. Buz ayısı Lofeng, canavarların yaşadığı geniş buz ormanına bakarak rahat bir nefes aldı. Sonunda canavar grubu bölgesinden çıktım. Ancak o zaman rahatladı. Başlangıçta aptal olan buz ayısının gözleri ileriye bakarken parlıyordu. Önümüzdeki yol hala geniş bir buz ormanıydı. Bazen bir veya iki başıboş hayvan görüyordu. Çünkü diğer rotayı koruyan sektör lordu varken geri dönmenin bir yolu yok. Sadece ilerleyebilirim. Buz ayısı Lofeng ara sıra koşuyor ve yavaşlıyordu. O sırada etrafta başka bir canavar göremiyordu ve önünde uçsuz bucaksız bir buz ormanı vardı. Bu buz ormanı sonsuzdu. Buz ayısı olarak devam etti. Ang, ulu. İblis notası bazen güçlü ve zayıftı, ruhunu istila ediyor ve bilincini hipnotize ediyordu. Biri buna yenik düştüğü anda bir zombiye dönüşecekti. Bu çok sıkıntılı. Buz ayısı Lofeng yavaşladı ve gümüşü gözleri bir miktar endişeyle doldu. Buz ormanının derinliklerine indikçe ara sıra duyulan şeytani nota daha da güçleniyor. Biçimsiz ve gürültüsüz iblis notası ruhunu istila etti. Buz ayısı Lofeng hafifçe titredi. Bu iblis notunun gücü, normal sektör lordu seviye 3 bile anında kontrol edilebilir. Lofeng içten içe şok oldu. Fantezi okyanusunun adalarına ve bilgilerine göre, irade ve bilinç seviyelerini kabaca ölçebiliyordu. Yalnızca irade gücü bakımından normal bir ölümsüzle kıyaslanabilirdi. Sadece bilinci hala zayıf olduğundan 10. adada sıkışıp kalmıştı. Ve şeytan notu. Herhangi bir bilinç baskısı yoktu, sadece hipnotizma. Bu nedenle Lofeng buna karşı koyma konusunda daha becerikliydi. İblis notası dağını seçmesinin nedeni buydu. Tuhaf bir ses ruhunu deldi, anında milyonlarca illüzyon ortaya çıktı, dalga dalga hipnotizma başladı. Tüm bunları yaşamak bile sayısız yıllar alır. Kırmak. Aşırı seviyedeki iradesinde hiçbir taviz yoktu, tüm illüzyonları tamamen kırdı. S.O.O. Buz ayısı siyah bir enerji akışına dönüştü. Biçimsiz enerji insan şeklini aldı ve sonunda yeniden siyah boynuzlu genci oluşturdu. Canavarları ilk keşfettiği yerden zaten 100 kilometre uzaktaydı. Üstelik 100.000 kilometreden fazla süredir başka bir canavar görmemişti, dolayısıyla insan formuna geri döndü. Takas. Toprak bedenine geri döndü, Mosha bedenini çok fazla açığa çıkarmaması en iyisiydi. Lofeng buzdağının kenarına baktı. Daha önce gelen iblis notu, 6 veya 7 numaralı sektör lordları bile onu alamaz. Ne garip. Lofeng kaşlarını çattı. İblis notu dağına girdiğimden bu yana bir süre geçti, ancak mağaralardaki iblis notlarının çoğunlukla zayıf. Evren seviyeleri bile bunu kaldırabilir. Bazen bir evren seviyesini hipnotize edebilirler, sadece çok azı alan lordu seviyesine ulaşabilir. Sektör lordu seviyesindeki iblis notlarına gelince, onlar nadiren ortaya çıkar. İlerideki geniş buz ormanına bakıyorum. Lofeng son derece tuhaf hissettiği için kaşlarını çattı. Bu buz ormanının içinde, iblis notasının gücü çok korkutucuydu. Duruma bakınca derinlere indikçe karşılaştığı şeytani notalar zaman zaman güçleniyordu. Eğer bu böyle devam ederse bir sonrakinin sektör lordunun zirve seviyesinde olmasından korkuyordu. Daha güçlüsü var mı? Hatta bir ölümsüzü bile hipnotize edebilirdi. O zaman Lofeng'in buna dayanacak özgüveni yoktu. Devam edeyim mi? Lofeng düşündü. Gitmek. Lofeng dişlerini gıcırdattı, gözleri parlıyordu. Kendi sınırlarım konusunda oldukça netim, bu mevcut iblis notası hala eşiğimin çok uzağında. Görmek istiyorum, bu buz ormanındaki iblis notasının ne kadar güçlü olduğunu görmek istiyorum. Devam etti. İlerledikçe iblis notası bazen diğerlerinden daha güçlüydü, ancak bir bütün olarak gerçekten de eskisinden daha güçlüydü. Yaklaşık 100.000 kilometre sonra. Daha önceki o iblis notu dağına girdiğimden beri en korkunç olanı. Sektör lordunun zirvelerini bile hipnotize edebilmeli. Lofeng dişlerini gıcırdattı, gözleri kısıldı,
Bakışları ileriye delip geçen bir bıçak gibiydi. İnsanın gözleri ruhun penceresiydi. Belli ki Lo Feng zaten yüksek alarma geçmişti, iradesi ve bilinci sınırlarına kadar yoğunlaşmıştı. Hala eşiğimden oldukça uzakta. Tedbirini koruyarak ve dikkatsizliğe cesaret edemeyerek yoluna devam etti. Yaklaşık 2000 kilometre daha yürüdükten sonra geniş buz ormanının sonuna ulaştı. Önümüzde 3 tanıdık geniş yol vardı. Mağara yolları mı? Buz ormanı bitti mi? Lo Feng gülümsedi, biraz merakla, bu buz ormanında çok güçlü iblis notaları var. Başka sır yok mu? Arkasını döndü ve 100 kilometrelik buz ormanına baktı, içinde özel bir şeylerin daha olması gerektiğini hissetti. Rastgele birini seçeceğim. Lo Feng 3 yolun merkezine doğru yürüdü. Bu yaklaşık 20 kilometre genişliğinde ve 7 ile 8 kilometre yüksekliğindeydi. Onunla karşılaştırıldığında Lo Feng küçük bir noktaydı. Bir insanın yürüyüş yolunda yürüyen bir karınca gibi Lo Feng girişe 10 metre kala ulaştığında bir adım attı ve içeri girdi. Gümbürtü. Mağaranın girişinden gelen inanılmaz derecede korkunç bir yutma gücü oluştu. Zeminin buz tabakasının aşağıdan sökülüp mağaraya çekilmesiyle çevredeki alan görünür bir enerji girdabı haline geldi. Lo Feng zamanında tepki veremedi. S.O.O. Tüm varlığı doğrudan mağaraya çekildi. Yaklaşan her şeyi yutan kocaman bir ağız gibi. Lanet olsun, bu nedir? Lo Feng baktı. Tang, yutulurken, gürültüsüz bir şeytani nota doğrudan bilincini deldi. Ortalıkta çınlayan devasa bir bakır kap gibi, bir anda bilincinin ve iradesinin neredeyse gelgit fırtınasındaki küçük bir tekne gibi sürüklendiğini hissetti. Dalga üstüne gelen her dalga, teknenin alabora olmak üzere olduğunu hissettiriyordu. S.O.O. İblis notunun müdahalesi nedeniyle Lo Feng çöküşün eşiğindeydi, başka hiçbir şeyi umursamıyordu, tüm varlığı emilmişti. Cih, 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 cih. Kollarından kalın ve güçlü koyu kırmızı sarmaşıklar şiddetle uzanıyordu. Sarmaşıklar ya buz duvarlarının derinliklerine saplanmış ya da mağaranın girişine tutunmuştu. Sayısız yaprak zemin yüzeyine kadar uzanıyor ve daha fazla sarmaşık yıldırım kadar hızlı bir şekilde uzanıyor. Mağaranın genişliği yaklaşık 20 kilometre idi. Etki alanı Lord'u seviye 9 bulutla temas asmasına gelince, her asma tek başına bu küçük mesafeyi çok aştı, neredeyse birçok dokunaçlı büyük bir ahtapot gibi, çılgınca mağaranın girişine doğru ilerliyordu. Bitki yaşam formunun gücü inanılmazdı. Gürültü. Korkunç yutkunma gücü, bulutun bile asmayla temas etmesine neden oldu, tam güçle sarmaşıkları parçalamaya başladı. Baba. 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 Kalın sarmaşıklar parçalandı. Buz tabakasına nüfuz eden yapraklar da koptu. Tanrım! İblis notu hızla geldi ve gitti. Lo Feng hızla bilincine kavuştu, asmaların parçalanmaya başladığını görünce hemen içeriden kükredi, değiştir. S.O.O. Toprak bedeni hemen Musha klasmanı oldu ve Musha klasman çoktan 30 cm uzunluğunda, 6 cm genişliğinde bir mekik haline gelmişti, 2 boynuzu vardı, ortası yuvarlak ve pürüzsüzdü. Mekiğin boyutu normal bir insan vücudundan çok daha küçük olduğundan ve yapısından dolayı yutma gücü daha önce insan vücuduna göre birkaç yüz kat daha azdı. Yani, uzayın gözdesi Musha klanının yutma kuvvetinin yalnızca yüzü ona etki ederek sonunda içeri girdi ve mağaradan dışarı uçtu. Musha mekiği mağaradan 100 metreden fazla uzaklaştığında, korkunç yutkunma gücü anında ortadan kayboldu. Hua! Mekik siyah bir enerjiye dönüştü ve bir insan bedeni oluşturdu. Lo Feng 3 mağaranın ortasına baktı, önceki sahneyi hatırladı ve içeriden titriyordu. Şeytan notası tarafından anında saldırıya uğradım ve buna ancak tüm gücümle dayanabildim. Normal sektör lordu zirveleri buna dayanamaz. Ve bu yutucu güç, ancak Musha şekil değiştirdikten ve uzay yasalarındaki ustalığını kullandıktan sonra kaçabildim mi? Lo Feng korkuyla dolu bir şekilde ilerideki mağaraya baktı. Eğer yutulsaydı ne olurdu? Kim bilir? Lo Feng. Ancak şimdi Babata'nın sesi duyuldu, bu, evrenin gizli bir bölgesindeki tipik bir ölüm tuzağıydı. Ne ölüm tuzağı? Lo Feng sordu. Geniş evrende en tuhaf ve gizemli olanı gizli bölgelerdir. Bu bölgelerin hepsi, ilkel evrenden evrimleşerek birçok farklı bölgeyi oluşturan özel oluşumlardır. Bu bölgelerin hepsi asla aynı değildir.
Tehlike seviyeleri de farklıdır. Ünlem. Tehlikenin biçimleri de farklıdır. Bazıları korkutucu olsa da bariz tehlikeler, ama yine de bu şekilde iyi. Ancak bazılarının belirsiz tehlikeleri vardır, görünüşte güvenlidir ancak tehlike aniden ortaya çıkar. Tıpkı ilerideki mağara gibi, bu İblis Notu Dağı'nın da trilyonlarca yolu vardır, geri kalanların hepsi güvenlidir. Ancak savunmasız bir tanesine girdiğinizde yutucu güç aniden ortaya çıkar, sana iblis notasıyla vuracağım. Sanırım, o mağaranın içinde çok daha tehlikeli şeyler var. Babata, hazırlanma veya savunma şansı olmayan bu ani tehlike, bunları ölüm tuzağı olarak kabul ediyor. Kim bilir kaç tane ölümsüz var. Gelecekleri parlak kaç tane dahi var. Kaç tane büyük varlık ölüm tuzaklarına düştü. Babata dedi. Lo Feng şok olmuştu. Aniden, sektör lordu zirvesindeyken resmi seviyedeki bir ölümsüzü öldürebilen mutlak bir dehadan bahseden öğretmeni Turuyan'ı hatırladı. Ancak bu mutlak deha nihayet yine de gizli bir bölgeye düştü. Mutlak başlangıç bölgesi Virtual Universe şirketi tarafından kontrol ediliyor olsa da hala onların bile tam olarak kontrol edemediği bazı özel yerler var. Babata dedi. Tıpkı Bloodriven dünyası ve bu İblis Notu Dağı'nın derinlikleri gibi onlar da böyle. Son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Öğretmeninizi takip ettiğimde bu tür durumları çok fazla gördüm, çok fazla savaşçının bu şekilde öldüğünü gördüm. Bu ölüm tuzakları, bazıları devasa hazineler taşıyor ama bazıları gerçekten çıkmaz sokaklar. Lo Feng başını salladı. Daha sonra dönüp sağdaki ve soldaki mağaralara baktı. Geri dönemem. O sektör lordu nöbet tutuyor. Önümde 3 mağara var, ortadakine giremiyorum. Peki diğer ikisinden hangisine gideyim? Bölüm 567, etki alanı seviyesi 9 rakip, önünde 3 yol var ve geri dönüşü olmayan Lo Feng bir kez daha mekik şekline dönüştü ve soldaki mağarayı denedi. Ah! Yutucu bir enerji yok ve bu kadar korkunç bir iblis notası yok. Mağaranın içindeki uçan mekik tek nefeste 100.000 kilometre yol kat ederek sonunda mağaranın sonuna ulaştı. İleride 38 mağara daha vardı, aynı anda 3 ceset vardı. Birisi zaten buradaydı. Oldukça güvenli görünüyor. Mekik insan şekline geri döndü. Elbette o şekilde öylece uçup gidemezdi, eğer başkaları onu görseydi şok olurlardı. 3 gün sonra. Siyah boynuzlu genç şeklindeki toprak bedeninde Lo Feng dikkatli bir şekilde ilerledi ve yine de kendini rahatlamış hissetti. Buz ormanından çıktıktan sonra sol mağaraya girdiğinden beri bu kadar tehlikeli bir durumla karşılaşmamıştı ve her şey çok normaldi. Tıpkı İblis Notu Dağı'na ilk girdiğinde olduğu gibi, ara sıra başka bir savaşçıyla ya da yalnız bir canavarla karşılaşıyordu ve İblis notası o kadar da güçlü değildi. Buz ormanı alanı gerçekten özelmiş gibi görünüyor. Lo Feng önceki bölümü hatırladı. Ormanın derinliklerine indikçe, sonuna kadar iblis notası daha güçlü oldu. Orada yutucu mağara ve güçlü iblis notasıyla karşılaştım, bundan sonra herhangi bir tehlike olmadı. O mağara bir son noktaydı. Hala o mağaranın arkasında bir sır olduğunu düşünüyorum. Lo Feng öyle düşündü. Ne düşünüyorsun? Buz ormanındaki yutucu mağara mı? Babata'nın sesi yankılandı. Lo Feng başını salladı. Bunu düşüneceğini biliyordum, değil mi? Tehlike genellikle mucizelere eşlik eder, bu ölüm tuzakları çok korkutucudur. Tehlikeler dalga dalga vuracak, ancak eğer hayatta kalırsan şok edici bir ödül alabilirsin. Babata dedi. Birçok büyük varlığın gizli bölgeleri keşfetmekten hoşlanmasının nedeni de budur. Ancak sınırlarınızı bilmeniz gerekiyor. Evrenin ürettiği hazinelerin sayısı sayısızdır. Ancak birçok mutlak varlık bu yerlere düşmüştür. Babata dedi. En güçlü altın boynuzlu canavarınız sektör lordu seviyesine bile adım atmadı. Ve siz bu ölüm tuzaklarını denemek mi istiyorsunuz? Ölümsüzler bile düştü. Size gelince, ölüm yüzdeniz %99'un üzerinde, tabii gerçekten şanslı değilsiniz. Lo Feng uyandı. Tek başına giriş bile o kadar korkunçtu ki muhtemelen içindekilerle baş edemeyecek ve onu alamayacaktı. Ancak ne kadar güçlüysen o kadarını yapabilirsin. Açgözlü olursan ölürsün. Lo Feng onun sonsuz mağara kafasına baktı. Soğuk vücuduna nüfuz etti, kendini küçük hissetmekten kendini alamadı,
uçsuz bucaksız evrenin birçok gizemiyle karşılaştırıldığında gücü çok zayıf ve küçüktü. Ölümsüzler bile her zaman düşüyordu, ölümsüzlerle karşılaştırıldığında o yalnızca bir karıncaydı. Zor iş. Ancak, geniş evrendeki pek çok savaşçıdan biri olan gerçek bir mutlak savaşçı olduktan sonra, kendi kaderimi kontrol edebilecek ve ailemi ve evimi koruyabileceğim. Lo Feng derin bir nefes aldı, ileriye. Mağaranın derinliklerinde. Kafasında iki uzun gümüş boynuzu olan, 2,6 metre boyunda, bambuya benzeyen sıska bir adam oradaydı. Neredeyse bir dağ keçisine benziyordu, soğuk ve yaşlı görünüyordu. Yan taraftaki buz heykellerden birinin üzerinde uzanırken gözleri altın rengi bir ışıkla parlıyordu ve burnu rahat bir şekilde homurdanıyordu. Daha sert, daha zor. İki yerli genç vardı, biri bacak bacak üstüne atmıştı, diğeri ise yaşlı adamın omuzlarına masaj yapıyordu. Yanlarında 12 tane ya düzgün kesimli, ya yakışıklı, ya sade görünüşlü ya da cesur görünüşlü genç duruyordu. Evren seviyeleri ve etki alanı lordları vardı. Yaşlı adama benzeyen sıska keçi gözlerini açtı ve önündeki bağdaş kurmuş evren seviyesindeki gence gülümsedi, "Buraya gel." Yaşlı. O evren seviyesindeki genç boğazını temizledi. "Yaşlı seni soruyor." Emirlerin yanı sıra etki alanı lordu seviyesinde bir adam. O evren seviyesindeki genç endişeyle yaklaştı. Yaşlı adam gülümsedi, sıska elini uzattı ve gencin elini tutarak ona iltifat etti. Gençlik kesinlikle farklı bir şey. Evren seviyesindeki gençlik tamamen rahatsız görünüyordu, ürperdi ve hızla geri çekildi. İlginç. Sıska yaşlı adam gülümsedi. Güçlü dünya enerjisi, o genci adeta bir ip gibi sıkıştırıyor, istediği gibi hareket edemez hale getiriyor, gençliği önüne çekiyordu. "Öldür beni, öldür beni." Evren seviyesindeki genç aniden bağırdı, gözlerinden yaşlar aktı. "Cesur, eğer gerçekten cesursan kendini öldürebilirsin." Yaşlı adam aniden döndü ve uzaktaki mağaraya baktı. Orada siyah boynuzlu bir genç yürüyordu, birden durdu. İkisinin arasında 100 kilometrelik bir mesafe vardı. Ancak bu sefer birbirlerini açıkça görebiliyorlardı. Başka bir evren 9. seviye serseri, dikkatli bakışlı, içine kapanık ve kararlı. "En ufak bir korku bile hissedemiyorum. Değerli mallar en çok hoşuma giden şeylerdir." Sıska yaşlı adam gülümsedi. "Kamulu, bizzat git ve onu benim için yakala." "Evet öğretmenim." Ayrıca, en güçlü alan seviye 9 adamı saygıyla itaat etti ve ileri doğru fırlayan bir ışık huzmesi haline geldi. Lo Feng uzaktaki sıska yaşlı adamın, özellikle de yaydığı enerjinin tehlikeyi hissettiğini gördü. Sektör lordu, seviye 6 veya 7 civarında. "Kaç." Lo Feng döndü ve kaçtı. Büyüklerim kimi severse kaçmayı düşünmesin. Gümüş boynuzlu adamın silüeti şimşek gibiydi, hızla kovalıyordu. "Küçük serseri, rahatla. Benim büyüğüm seni öldürmeyecek, o seninle ilgilenecek." Lo Feng'in ifadesi değişti, tüyleri diken diken oldu. Sapık. Erkeklerden hoşlanan bir serseri. Trilyonlarca ırkın bulunduğu evrende, erkeklerden hoşlanan pek çok insan vardı. Ancak insanlıktaki ırkların çoğunluğu hala erkek ve kadın yolunu tercih ediyordu, ana yol buydu. Ve erkeklerden hoşlananlar, Lo Feng bundan rahatsız olmasına rağmen bu konuda kendini rahatsız etmedi. Ancak şimdi tam önünde olduğuna göre nasıl şaşırmazdı? "Haha, Lo Feng, böyle bir durumla karşılaşacağını beklemiyordum." "Babata," dedi. O sapık yaşlı adam. Lo Feng küfretti, evrenin 9. seviye gençliğini yanında görünce, onun tarafından esir alınanlardan biri olmalı, hasta. O. Arkasında alan seviyesi 9 gümüş boynuzlu adam hızla onu takip ediyordu. Dolayısıyla başlangıçtaki mesafeleri 100 kilometrenin üzerinde olmasına rağmen, kovalamacayla birlikte mesafe bir anda birkaç bin kilometreye ulaştı. "Direnme, yoksa istemeden seni incitebilirim." Böyle olunca büyük üzülür. Gümüş boynuzlu adam hemen Lo Feng'e doğru koştu. "Git ve öl." Lo Feng'in gözleri soğuktu. O. Vücutlarını değiştirdi ve anında Mosha klanı Lo Feng'in görünümünü aldı. Bu nedenle tüyleri diken diken olmuştu. Bu yüzden onu öldürmek için insan vücudunu kullanamayacak kadar tembeldi,
Toprak bedeni bulutla temas eden asmaya güveniyordu, seviye 9'u öldürebilse bile yine de zahmetli olurdu ve biraz zaman ayırın. Mosha klanının üyesi için durum çok daha basitti. S.O.O. İllüzyon teknikleri. Lo Feng anında siyah boynuzlu adamın arkasına uzandı ve kılıcı parladı. Cih! Göğsünü kesip zırhı parçaladı ve yaşam çekirdeğini delip geçti. Gümüş boynuzlu adam geniş gözlerle baktı. Bu. Başlangıçta zayıf olan rakip ortadan kaybolmuş ve onu öldürmüştü. Oysa kendisi hiç savunamıyordu. Hasta. Lo Feng cesede baktı, parladı ve kaçtı. Yaşlı adam kaşlarını çatarak orada yatıyordu. Kamulu neden dönmedi? Öğretmenim, belki de 9. seviye evren boyun eğmeyi reddediyor ve kıdemlinin biraz güç kullanması gerekiyor. Yanında alan lordu seviyesindeki başka bir genç de şöyle dedi. HMPH. Yaşlı adam hafifçe homurdandı, dünya enerjisini gümüş boynuzlu adamın bedenine ulaşana kadar biraz daha genişletti. Gümbürtü. Keçi gibi yaşlı adamın gözleri öfkeyle öfkelendi, elini şiddetle salladı ve daha önce oynadığı evren seviyesindeki genç anında patladı, et ve et yığınına dönüştü. Uzaklara kaçarken bu, geri kalanlarını korkuttu. Kamulma seni kim öldürdüyse, onu öldüreceğim. Yaşlı adam kükredi ve anında bir ışık huzmesine dönüşerek dünya enerjisini dışarı yaydı. Ancak Lo Feng'in hızıyla mağaradan çoktan kaçmıştı, yaşlı adam onu nasıl bulabilecekti? Lo Feng sonunda durmadan önce 7 yoldan geçerek 1 milyon km uzağa kaçmıştı. Daha önce duymuş ve görmüş olsam da. Ancak erkekleri kayıran bu savaşçılar, aslında beni yakalamaya çalıştılar, gerçekten hastaydım. Lo Feng arkasına baktı. Altın boynuzlu canavarı serbest bırakmak zorunda kalırsam gücüm hala yeterli değil. Ancak bu mağara sadece birkaç 10 kilometre genişliğinde ve altın boynuzlu canavarın şok edici uzunluğuyla. Tümü. Unut gitsin. Kafasını salladı, artık bunu düşünmekten kendini alıkoyamıyordu. Eğer gücü olsaydı mutlaka misilleme yapar ve onu öldürürdü. Yarım gün sonra. Lo Feng dinlenmek için buzun üzerine oturdu, sanal evren ağına bir bilinç itliği göndererek karısı ve çocuklarıyla oynadı. İlkel Kaos şehrinin 30 yıllık eğitimi, gerçek evren 100 yıl, artı Kan Nehri dünyasının 1980 yılı, bu uzun yıllar Lo Feng'in ailesinde büyük değişiklikler yarattı. Lo Feng, 19,2 kilometre ileride, Alan Lord'da 9. seviye bir adam ilerliyor. Babatan'ın sesi yankılandı. Lo Feng'in bilinç akışı anında gerçekliğe döndü. İleriye baktı. Çok hızlı bir şekilde, 9. seviye Alan Lord'u bir adamın silüeti ortaya çıktı, vücudu kısa ve sertti ve birkaç siyah boynuzu vardı. Başka bir Alan Lord'u seviye 9 mu? Lo Feng başını salladı. Kısa boylu adam 10 kilometre kadar uzakta Lo Feng'i gördü, gözleri gaddarlıkla parlıyor gibi görünüyordu. Bölüm 568, E9 lazer silahı, üniversite seviye 9. Kısa boylu Pate Uo önündeki siyah boynuzlu gence baktı ve hemen soğuk bir şekilde gülümsedi. Punk, benimle tanışmış olman sadece senin kötü şansın. Pate Uo, o, Bin Yıldız tarikatındaki 6 kişiden biriydi, Poyu'nun seçtiği resmi 6 kişiden biriydi, bunların arasında 3'ü sektör lordu ve diğer 3'ü seviye 9 alan lorduydu. Hatta onlara bu eşyaları bile verdi, 3E9 etki alanı lordları için dereceli lazer silahları. Açıkçası Poyu'nun umudu 3 alan lordundaydı ve Pate Uo da bu 3 kişiden biriydi. Son birkaç gündür çok dikkatliydi. Tek endişesi tehlikeli bir noktaya girip hipnotize olmaktı. Eş zamanlı. Tüm bu süre boyunca, birçok evren seviyesini ve etki alanı lordunu rastgele katlediyordu. Bir sektör lorduyla karşılaştığı anda kaçacaktı. Ancak biri onu gerçekten kovaladığı için E9 lazerini onun üzerinde kullanmaktan çekinmedi. Gücü dehşet vericiydi ve sektör lordunu anında öldürüyordu. Benimle karşılaşan sektör lordları bile ölür. Bu lazere sahip olmanın hissi kesinlikle heyecan verici. Onu sadece kısa bir süreliğine kullanabiliyor olmam çok yazık. Demon Lord Mountain'den ayrıldığımda onu Tanrı'ya iade etmek zorunda kalacağım. Pate Uo buna dayanamadı. Lazer silahının değeri konusunda çok açıktı. Servetinin tamamını satsa bile %1'ini bile alamayacak.
Pateuo ilerideki siyah boynuzlu gence soğuk bir şekilde güldü. Punk, eğer birini suçlamak istiyorsan Tanrı'ya suçla. S.O.O. bir şimşek haline geldi ve Demon Not'taki 762. cinayetine başlamaya hazır bir şekilde Lo Feng'e doğru koştu. Soğuk antik mağarada yürüyen Lo Feng uzaktaki kısa boylu adamı gördü. Alan Lord'u seviye 9. Tehdit yok. Gerçekten aceleyle geliyor. Eğer biraz savaşçı onuruna sahip olsaydın ve evren seviye 9'a zorbalık yapmaya çalışmasaydım, seni öldürmeye bile çalışmazdım. Ama şimdi, yapma beni suçla. Lo Feng'in zihinsel durumu eskisi gibiydi. Hiçbir zaman 9. seviye bir alan lordunu tehdit olarak yerleştirmedi. Sonuçta bulutla temas asması zaten alan lordu seviye 9'du. Gürültü. Lo Feng yere çarptı ve yoğunlaşan buz tabakası çatlaklarla yarıldı ve kısa boylu adama doğru koştu. Tang, kılıcını salladı. Haha, evrenin 9. seviyesindeki bir serseri aslında bana karşı bir hamle yapıyor. Pateuo'nun gözleri soğuklukla parladı. Vücudu yıldırım tarafından yutuldu, bir yay kılıcı kullandı, anında Lo Feng'in önüne uzandı ve kılıç şeytani bir kana ve yeşil renkli ay ışığına dönüştü. Hua! Işık Lo Feng'in kafasında parladı. İyi bıçak işi. Lo Feng gülümsedi. Vücudu havada süzüldü ve Pateuo'ya 2 ila 3 metre kadar yaklaştı, bıçak muhteşem bir şekilde parladı. Hayali 7 bıçak, Duchaman'ın piposu. Lanet olsun. İki bıçak çarpışırken, başlangıçta kendine güvenen ve manik bir şekilde gülümseyen Pateuo'nun ifadesi aniden değişti. Kılıçları çarpıştığında inanılmaz bir güç hissetti. Öyle bir kuvvet ki, 9. seviye bir alan lordunun bile dayanamayacağı bir güçtü, kolu uyuşmuştu. Nasıl olabilir? Pateuo'nun düşünceleri anında içinde patladı. O sadece evrenin 9. seviyesi, kılıcı nasıl bu kadar güçlü olabilir? Etki alanı düzeyi 9 ve evren düzeyi 9. Aradaki fark tam bir seviyeydi. Miktar açısından fark yaklaşık 1000 kat olacaktır. Teorik olarak tek bir saldırının onu yok etmesi gerekirdi. 9 yıldızlı okyanusta kesinlikle böyle hasta bir insan yok. Sakın bana onun sanal evren şirketinden gelen bir geçmişi olan biri olduğunu söyleme. Pateuo'nun zihni düşüncelerle doluydu. Bildiği kadarıyla, yalnızca yardımcı bir yaşam formu, 9. seviyedeki bir evrenin böyle bir güçle patlamasına yardım edebilirdi. Yardımcı metal yaşam formu, bitki yaşam formu, enerji yaşam formu veya benzerleri donatılabilir. Donanımlandırıldığı an, kullanıcının olağanüstü gücü açığa çıkarmasına olanak tanıyordu. Bana onun Tanrı'nın hedefi olduğunu söyleme, gücünün ardındaki neden bulutla temas eden sarmaşıktan mı kaynaklanıyor? Pateuo içindeki sevinci bastırdı, bulutla temas eden asma yüzünden olmasa bile, kesinlikle bazı yardımcı yaşam formları var. Demon Not'tan da böyle bir geçmişe sahip son derece az insan var. Onun hedef olma ihtimali son derece yüksektir. Öldürmek. Onu öldürmek için mazeri kullanacağım. İkisi kılıçlarıyla çarpışırken Pateuo'nun zihninde pek çok düşünce parladı. Anında E9 sınıfı lazeri kendi üzerinde kullanmaya karar verdi. Çünkü gördüğü kadarıyla hedef bu olmasa bile hala büyük bir figürdü. Yapılacak ilk şey biraz mesafe yaratmaktı, acele edin ve mesafe yaratın. Kahretsin. 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 Lo Feng yaklaştığı anda Hollandalı'nın borusunun hareketiyle son derece korkutucu hale geldi. Bıçağın yakın parlamaları gerçekten de ağırdı. Pateuo atlatıp kaçmak istiyordu ama Lo Feng'in kılıcı fazlasıyla korkutucuydu. Bu nedenle dikkatinin dağılmasına tahammülü yoktu. Göz açıp kapayıncaya kadar ikisi de zaten 10 çatışma yaşamıştı. İkisi de ayrılmıştı. Pateuo geri çekilirken rahat bir nefes aldı. Sonunda kaçma şansı buldum. Bu serserinin bıçak hareketi deli bir adam gibi, çok yakın mesafeden saldırıyor, bu sadece delilik. Ancak Lo Feng içten içe şok olmuştu. Bulutla temas eden asma sonuçta yardımcı bir yaşam formu ve onu donattığımda gücümü artırıyor. Ancak güç sonuçta bana ait değil. Onu kullandığımda onu mükemmel bir şekilde kullanamadığım açık. Kılıç ustalığım bile bana ulaşamıyor zirve etkisi, aksi takdirde daha erken kaçtığında en azından yaralanırdı. Aklından bir düşünce geçti. Kaçmak mı istiyorsun? Lo Feng ileri doğru koşarken kükredi,
Hayal etmeye devam et. Pateuo, Lo Feng'e çılgınca gülümseyerek hızla mesafe yaratan bir ışık huzmesine dönüştü. HMPH. Bulutla temas eden asma kuşanıldığında o kadar hızlı uçamazdı. Lo Feng kaşlarını çattı, elini salladı ve kolundan 18 ince sarmaşık uzandı. Daha da uzadılar ve kalınlaştılar. 18 koyu kırmızı sarmaşık, 18 korkunç piton gibi anında 10 metre kalınlığa ulaştı ve üzerlerinde birkaç yaprak ve daha ince sarmaşıklar vardı. Alan Lord'u seviye 9 savaşçısı Pateuo'ya doğru yola çıktılar. Ölmek. Lo Feng kovalama zahmetine giremezdi. Haha, bu gerçekten sensin. Pateuo kaçarken çılgınca bir kahkaha attı. 18 kalın asma çılgınca üzerine doğru koşarken bir otomat cihazını salladı. Saf gümüş beyaz bir eşyaydı. İlk bakışta küçük bir topa benziyordu. Namlu şaşırtıcı bir şekilde 1 metreye ulaşmıştı. Uzunluğu 3 metreydi ve üzerinde bir enerji kanalı ile birlikte tek elle çalıştırılabilen küçük bir şey vardı. Bu otomat silahı açıkça Lo Feng'in tek kişinin silahı olan yıldız yok edicisinden çok daha zarif ve hassastı. Namlusunun kalitesi ve korkusu ne olursa olsun, otomat silahı o kadar dehşet vericiydi ki. Silahın arka olunda bir uyarı ışığı vardı ve ışık zaten parlak kırmızıydı. Belli ki Pateuo onu çıkardığı anda aktif hale gelmişti. Lo Feng bulutla temas eden asmayı kullandı. Onun kalın asmaları rakibe doğru sarılan kalın pitonlar gibiydi. Rakibin savurduğu otomat silahı ise onu şaşkına çevirdi. Bu da ne? Lo Feng şok olmuştu. Lazer silahı. Daha önce lazer silahı görmemiş değildi. Geri döndüğünde, bir dünya içinde gördüğü bir dünyaydı. Ancak yapısı açıkça farklıydı. Kaç. Lo Feng. Tehlike. Lazer silahı göründüğü anda babatanın delici sesi Lo Feng'in zihninde yankılandı. Bu bir otomat E9 sınıfı lazer silahı ve ikinci seri E9 sınıfı 0,1 saniye gibi kısa bir sürede hazırlanabilen üst sınıf bir E9 lazer silahı. Hazır olduğu anda, anında korkunç bir lazeri serbest bırakabilir. E9 bile dereceli alaşım malzemeler anında delinir. Özel eşyaları olmayan normal sektör lordu seviye 9'lar anında ölür. Lo Feng'in kalbi aniden seyirdi. Tüyleri diken diken oldu. Gözleri dolu dolu baktı. Rakibin otomat metal nesnesine baktı. Bu gerçekten E9 sınıfı bir lazer silahı mı? Daha önce hiç hissetmediği bir korku duygusu ruhunun titremesine neden oldu. Daha önce bir sektör lorduyla karşılaştığında bile hiç bu kadar istikrarsız bir durumla karşılaşmamıştı. Yutucu mağarada olsa bile, yutulsa bile bundan ölüp ölmeyeceğini bilmiyordu. Dolayısıyla daha önce hiç böyle bir korku hissetmemişti. Şu anda. Bu gerçek bir ölüm kalım anıydı. E9 lazer silahı ateşlendiği anda 3 bedeni, Alan Lord'u seviye 9 Mosha klanı ve altın boynuzlu canavar buna dayanamayacaktı. Çünkü vücudunun gücü yeterli olmaktan çok uzaktı. Doğal olarak altın boynuzlu canavar çok büyüktü, hayati noktalara çarpmadığı sürece hala hayatta kalma umudu vardı. Ancak mağara çok küçüktü, gövdesi çok büyüktü ve içinde görünemiyordu bile. Ve o lazeri hızla atlatmak için mi? Bu daha da gerçekçi değildi, çünkü üçünün en hızlısı olan Mosha klanının üyesi bile maksimum hızında hava ışık hızından çok uzaktaydı. Ve anlık hız, kendi maksimum hızından daha da ileriydi. Silahtan atılan lazer anında gerçek evrenin sınırına ulaşacaktı, ışık hızı. Bu kadar yakın mesafede, kilitlendik. Hafif hızda atış. İnsanın bilinci tepki bile veremezdi, nasıl kaçabilirdi ki? Etki alanı Lord'u seviye 9 savaşçısı, E9 sınıfı lazer silahını kullanıyordu, bir başkasının arkeoloji bıçağı yanıp sönüyor, kaçıyor ve bulutla temas eden sarmaşığı deviriyordu. Bulutla temas asması güçlü olmasına rağmen sonuçta hala etki alanı Lord'u seviye 9'du. Seviye açısından durum bu dövüşçü için de aynıydı ve rakip tamamen savunuyor ve kaçıyordu. Bulutla temas eden sarmaşık rakibi öldürebilir, ancak onu 0,1 saniye içinde öldürmek kesinlikle gerçekçi değildi. Kalın lazer silahının uyarı ışığı kırmızıdan yeşile döndü. 0,1 saniye geçmişti. Depolama tamamlandı. Kalın sarmaşıklar tarafından kovalanırken Pateuo'nun ifadesi mücadele ediyordu. Aniden durdu ve namluyu doğrudan Lo Feng'e doğru çevirdi.
Bu zirve otomat cihazı, E9 sınıfı lazer silahı otomatik olarak uzaktaki Lo Feng'i hedef aldı. "Git ve öl." Pateu çılgınca güldü ve hemen düğmeye bastı. Bölüm 569, Yıkım tehdidi, başka yolu yok. Sadece her şeyi riske atabilirim. Lo Feng'in kaşları yanıyordu. Gözleri çılgınlıkla doldu. "Babata, otomat gemisini çıkar." Anlaşıldı. Babata tereddüt etmeye cesaret edemedi. Gümbürtü. 1200 metre yüksekliğinde gümüş beyaz bir piramit havada belirdi. Böyle bir tehlike anında, bu görkemli otomat gemisi Lo Feng'i donmuş mağarada engelledi. Ha ha ha. Pateu düğmeye basarak çılgınca güldü. Silahtan göz kamaştıran ışık hızında bir E9 lazer fırladı. Son derece göz kamaştırıcıydı ve sadece enerjisi bile normal bir yıldızdan daha yüksek sıcaklıktaydı. Eğer bunu gören normal bir insan olsaydı anında kör olurdu. Hici. Engelleyen kalın kırmızı sarmaşıklar, anında vurulan tofu gibiydi. Engelleme şansları yoktu. Gürültü. Süper lazer otomat gemisinin gövdesine çarptı. Bu geminin tamamı kendine özgü gümüş beyazı bir alaşımdan yapılmıştı. Bir gezegeni delebilecek kadar güçlü olan korkunç lazer anında çarptığında, piramidin yüzeyinde sanki alaşımın yüzeyi erimiş gibi bir çentik belirdi. Eş zamanlı olarak piramidin yüzeyi boyunca ışık sürekli olarak akıyordu, bu ışık enerjisi gemi tarafından hızla emiliyormuş gibi görünüyordu. Bu otomat gemisi, ölümsüz bir otomat tarafından yönetilen bir gemiydi. Gövde malzemesi zirve E sınıfından yapılmıştır. Bu, insanlık tarafından yapılanlardan daha mükemmeldi ve aynı zamanda otomatik yenilenme özelliğine de sahipti. Geminin yüzeyi saldırıları absorbe edebilir. Şunu söyleyebiliriz ki, soğurma ve yenilenme yetenekleriyle E sınıfı bir zirve gemi olarak, bir ölümsüz ona saldırmaya karar vermediği sürece başka hiçbir şey bu gemiye tehdit oluşturamaz. Tabii ki Lo Feng enerji kalkanını hazırlamaya gerek kalmadan onu aniden ortaya çıkarmıştı, eğer kalkan aktif olsaydı daha da güvenli olurdu. Her ne kadar gemiyi delmese de, delmemek daha da korkunçtu. Çünkü ışık, hafif parçacıklardan oluşmuştur. Ve hafif parçacıkların kütlesi sıfır değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse ışık da bir meseleydi. Çünkü normalde ışık ve daha zayıf lazerler, parçacıklar bir araya toplanıp yoğunlaşmadığı sürece kütle genellikle o kadar büyük değildir. Ancak, bu bir gezegeni delebilecek kapasitede bir ışındı. Bir sektör lordu seviye 9 savaşçıyı öldürebilecek kapasitede bir ışın. Bu ışının içerdiği parçacıklar çok büyüktü. Her ne kadar her parçacık son derece hafif, tüyden daha hafif olsa da, trilyonlarca tanesi bir araya toplandığında, bir gezegeni delebilecek kadar güce sahip oluyorlardı. Dolayısıyla 9. seviyedeki bir sektör lordunu öldürmek için bu ışının kütlesi dehşet vericiydi. Gürültü. Son derece sıcak ve ağır olan ışın gemiyi çarptı ama içinden geçemedi. Dolayısıyla ışının yarattığı güçlü kuvvet, tüm otomat gemisinin anında geriye doğru uçmasına neden oldu. O zamanlar dünya üzerinde inşa edilen lazerler, hayvanları öldürmek için çoğunlukla yüksek sıcaklıklara dayanıyordu. Ve evrendeki lazer silahları ve benzerleri, güçleri güçlendikçe, on binlerce, yüz milyonlarca ila trilyonlarca kez, sürekli olarak yükselerek, lazerlerin yalnızca yüksek sıcaklıklara değil, aynı zamanda yüksek fiziksel güce sahip olmasına da neden oldu. Normal lazer atışları bir boşluk oluşturur. Ancak otomat gemisi onu fiziksel olarak engellediğinden, geminin tüm fiziksel güce dayanmasına neden oldu. Vurulduğunda hızla atış yönünü takip etti ve o yöne doğru uçtu. Tıpkı bilardo topu gibi, vurulduktan sonra aynı yöne doğru fırlar. Gemi lazer yönüne fırlatıldı ve lazer orijinal olarak Lo Feng'e kilitlendiğinden gemi bir bilardo topu gibiydi ve Lo Feng'in hedefine doğru geriye doğru uçuyordu. Mosha klanının üyesi. Değiştirmek. Lo Feng destek almak için hızla mağaranın duvarına kaçtı ve aynı anda hızla büyümek için Mosha klanından birine geçti. Bu neredeyse içi boş bir merkezi olan devasa bir lastik parçasına benziyordu, insan vücudu bu merkezin içinde kalıyordu. Bu devasa lastik mağara duvarlarının arkasına yaslanıyordu. Gümbürtü. Lazerin çarptığı gemi kauçuğa çarptı.
Bu korkunç fiziksel güç Kauçuk'a çarptı ve Mosha klanının üyesi anında kendisini inanılmaz derecede yumuşak ama sağlam kılmak için çok çabaladı, ancak katıksız kuvvet nedeniyle lastik parçalanmaya başladı. Gümbürtü, kuvvetin bir kısmı Kauçuk'un içinden doğrudan arkadaki duvara akarak tüm duvarın titremesine ve sallanmasına neden oldu. Buz tabakası her yöne yarıldı ve çatladı ve sayısız buz parçası duvarlardan düştü. İnanılmaz derecede sağlam siyah taşlar da parçalanmaya başladı ve tüm yol sallanırken bazıları düşmeye başladı. Ultralazerin gemiyle teması sonucu ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar, güneşten bile daha sıcak olduğundan, buharın bölgeyi yutmasıyla çevredeki buz tabakaları erimeye başladı. Başka hiçbir şeyi umursamamak. Lo Feng'in Mosha bedeni devasa bir kauçuk kütlesine dönüşmüştü. Bu lastik tamamen parçalanmıştı ve kauçuğun çekirdek içi boş kısmında, uzayın bile bükülmesine neden olan güçlü titreşimler, onun dünyasal bedenine çarpan bir kuvvet yaratmıştı. Gümbürtü. Toprak bedeni F sınıfı gümüş bir zırh giyiyordu. Lazer ona doğrudan vursa bile onu delip geçemez. Wang, toprak bedeni kuvvet tarafından vuruldu, vücudu şiddetle sarsıldı. Cildinin yüzeyindeki bulutla temas eden sarmaşık çatlamaya başladı ve ardından derisi de parçalandı. Kırık kemiklerinden, gözlerinden, kulaklarından, burnundan taze kan aktı ve tüm kemikleri anında parçalandı. Sessizlik. Kahretsin. Lo Feng içeride uludu. O acı verici uluma. Neden o kritik anda toprak bedeninin iç dünyaya girmesine izin vermedi? Bunun nedeni, dünya bedeninin yüzeyinin bulutla temas eden asmaya sahip olması ve F sınıfı bir zırh giyiyor olmasıydı. Bunların hepsi koruma katmanlarıydı. Bu korkunç güç, Mosha klanının içinden geçtikten sonra, yaklaşık %30'u gemide, %30'u duvarda ve %30'u Mosha klanının oluşturduğu devasa kauçuğa harcandı. Sadece yaklaşık %1'i, hatta belki de binde biri dünya bedenine girdi. Bu bile zırhın içinden geçerken zayıflamıştı. Güçlü ve aynı zamanda esnek bir yaşam formu olan Alan Lord'u seviye 9'dan geçti. Geriye kalan kuvvet yalnızca toprak bedeninin kemiklerini tamamen kırarak organlarını yok etti. Ama en azından Mosha klanının üyeleri gibi özü bozmadı. Eğer onu zayıflatan zırh ve bulutla temas eden asma olmasaydı, toprak bedeninin zayıf ve narin bedeni, hücrelerini bile yok edebilirdi. Şu andaki durumu hala iyiydi. Çünkü Mosha klan üyesinin çekirdeği, yaşam kristali ve Lo Feng'in gerçek çekirdeği, dünya bedeninin içindeydi. Yaşam çekirdeği son derece sağlamdı. Ve gerçek çekirdek daha da sağlamdı. Son kuvvet dünyanın bedenini bile yok etmedi, doğal olarak gerçek çekirdek tamamen iyiydi. Dünya bedeni iç dünyaya geri dön. Mosha klanı, toplanın. Anında, tamamen devre dışı bırakılmış dünya bedeni ve ağır yaralı bulut temas asması ortadan kayboldu ve yaşam kristali güçlü bir kara enerji salarak hızla Lo Feng bedenini oluşturdu. Mosha Lo Feng. S.O.O. Mosha Lo Feng'in silüeti parladı ve Alan Lord'unun 9. seviye düşmanı Pate Uo'ya doğru koştu. Ölmüş olmalı. Pate Uo, E9 lazer silahını kullanıyordu. Devasa otomat geminin nasıl doğrudan insan silüetine çarptığını görünce, devasa bir kauçuk kütlesinin ortaya çıktığını görmüş gibi görünse de yine de şu sonuca vardı, düşman ölmüş olmalı. Bu E9 sınıfı bir lazer silahıydı. Bu seviyede bir silah, evrenin 9. seviyesindeki küçük bir serseriyi öldüremez mi? S.O.O. Lo Feng hemen önünde belirdi. Sen. Pate Uo'nun ifadesi değişti. C. Uzay yasalarıyla dolu kılıç o kadar hızlı parladı ki tepki bile veremiyordu. Onu ikiye böldü, o bıçakta yaşam çekirdeğine çarptı ve onu anında kırdı. Pate Uo öldü. Baba. E9 lazer silahı elinden yere düşerek aşağıdaki yüksek sıcaklıkta erimiş buza çarptı. Lo Feng orada durdu, ikiye bölünmüş bedeni izledi, yüksek sıcaklıktan dolayı kaynayan suya ve büyük miktardaki buhara baktıktan sonra korku hissetmekten kendini alamadı. Bu çok korkutucu. Eğer otomat geminin savunması yeterli olmasaydı delinirdi ve bana çarpardı. Darbeyi hafifletecek gemi olmasaydı, eğer lazer doğrudan bana çarpsaydı, zırhım, F sınıfı alaşımlara rağmen, lazerin ürettiği kuvvet beni yine de sarsıp toza çevirirdi. Lo Feng zırhın pek bir işe yaramadığını açıkça ifade etti.
Genetik zırhın çok daha pahalı olmasının ve bu zırhın ucuz olmasının nedeni de buydu. Tıpkı otoyolda sağlam bir zırh giyen bir kişiye devasa bir araba çarpsa yine de fırlatılması gibi. Belki zırh iyi olurdu ama kişi güç tarafından öldürülürdü. Asansördeki bir kişi, asansör aniden düşüp yere çarpsa sorun olmayabilir ama kişi muhtemelen ölmüş olacaktır. Aynı teori. Sağlam bir zırh özel durumlara karşı savunma yapabilir ancak bu kadar korkunç bir güce karşı pek işe yaramazdı. Neyse ki işe yaradı. Lo Feng yere oturdu. Kaynar su ve etraftaki sıcaklıklar en az birkaç yüz dereceydi. Ve bu aynı zamanda Demon Dağı'nın içinde sayısız buz tabakasının bulunmasından dolayı sıcaklıkların çok yüksek olmamasından kaynaklanıyordu. Sis bölgeyi sardı. Lo Feng'in bakışları gümüş beyazı, basit tasarımlı E9 sınıfı lazer silahına takıldı. E9 lazer silahı mı? Lo Feng nefesini tuttu. Bu gerçek bir nihai öldürme silahıydı. Özellikle 0,1 depolama süresiyle bu lazer silahını son derece korkutucu hale getirdi. Bölüm 570, Semiz Koyun, Lo Feng parladı ve E9 lazerin yanında diz çöktü, görünüşte basit olan otomat işini aldı. Onun tuhaf heykeline dokundu, bu onun gümüş beyaz piramit gemisine çok benziyordu. Ancak bu lazer silahının malzemesinin biraz daha iyi olduğunu hissedebiliyordu. Sadece bir silah gibi görünebilir ama büyük toprak toplarından çok daha korkunçtu. Silahın namlusunun çapı sadece 1 metreydi. Uçsuz bucaksız evrende, birkaç evren gemisinin ana topları vardı ve namluları en az 100 ila binlerce metre arasındaydı. Bu 1 metre çapındaki namlu, evrende gerçekten de sadece bir silah olarak görülüyordu. Lo Feng, bu yalnızca otomatların yapabileceği bir E9X'te H122 serisi lazer silahı. Küçük boyutu ve kısa hazırlık süresiyle ünlüdür. Babata zihinsel olarak iletişim kurdu. Bilmelisiniz ki teknolojik silahlar, insanlık bu konuda uzman olsa da, yaratabileceği en fazla 9. seviye sektör lordunu öldürebilecek kapasitede bir silahtır. Bir ölümsüzü öldürmek için bir silah yaratmaya gelince, insanlık bunu yapamaz. Lo Feng başını salladı. Aslında sektör lordundan ölümsüzlüğe geçiş, özünde bir evrimdi. İnsanlık en fazla E sınıfı alaşımlar yaratabilirdi ve F sınıfları evrende zaten üretilmiş metallerdir. Silah yaratmak da aynıdır. E zirvesine ulaştıktan sonra daha güçlü silahlar yaratmanın bir yolu yoktur. Otomatlar farklıydı. Otomatlar evrenin teknolojisinin kökeniydi ve içindeki tüm insanlar yaşayan yapay zekalardı. Ölümsüzleri öldürebilecek silahlar bile yaratabilirler. F sınıfı karşılaştırılabilir alaşımlar yaratabilirler. Ve bu alaşımlar aynı derecedeki saf metallerden daha iyi niteliklere sahipti. Tıpkı Lo Feng'in Yunmo gemisindeyken otomat ölümsüzün cesedini gördüğü zamanki gibi, o ceset basit bir alaşım gövdeydi. Bu alaşım bile F sınıfı metallerle kıyaslanabilirdi ve alaşımlı bir gövdenin bu kadar esneklik, sağlamlık veya benzerleri mükemmelliğe ulaşması gerçekten inanılmaz bir şeydi. Bu sadece otomat ırkının yapabileceği bir şeydi. Başka hiçbir ırk bunu yapamazdı. Bir ölümsüzü öldürebilecek bir silah, bunu yalnızca otomat yapabilir. Babata şöyle devam etti, tabii ki, bu seviyedeki silahlar son derece pahalı. Otomat ölümsüzlerin sadece birkaçı bile bu kadar korkunç silahlara sahip olabilir. Lo Feng başını salladı. Kendi otomat gemisi, E3 sınıfı bir lazer topu veya bir yıldız yok edici ile donatılmıştı. Yıldız yok edicinin gücü çok büyük olmasına rağmen hazırlık süresi çok uzundu ve kesinlikle yakın dövüşe uygun değildi. Çok büyük olduğu için bir kişinin taşıması da uygun değildi. Aynı güç, ne kadar küçük olursa o kadar pahalı. Hazırlık süresi ne kadar kısa olursa o kadar pahalı. Bu E9 sınıfı lazer, o kadar küçük ki ve saklama süresi o kadar kısa ki, sektör lordlarının baş belası olduğu söylenebilir. Babata, otomat ırklarında bile bu nadir görülen bir şey. O zamanlar öğretmeninize böyle bir eşya hiç verilmedi dedi. Ne kadar pahalı olur? Lo Feng sordu. Yaklaşık 5000 karışık element fiyatında. Babata şöyle dedi, ölümsüzler için bu çok pahalı sayılmaz, sorun şu ki nadir bir eşya olarak görülüyor. Kişi orijinal fiyatının birkaç katını ödemeye razı olmadığı sürece parayla bile satın almak zordur. Çok pahalı. Lo Feng baktı. 5000 karışık element bir otomat gemisinden bile daha pahalıydı.
Doğru, bu lazer silahı bir aile yadigarı sayılabilir. Babata dedi. Ailenizde bunlardan birinin olduğunu hayal edin. Bölgenize bir sektör lordu düşmanı uçtuysa, Galaksi Güvenlik Sistemi sektör lordunu tespit ettiği anda hazırlanmak için sadece 0,1 saniyeye ihtiyacınız var ve yaklaştığı anda onu öldürün tek atışta. Sektör lordu tepki bile veremez. Lo Feng başını salladı. Sağ. Yıldız yok edici güçlüydü ancak ateşlemeden önce enerjiyi depolamak için 60 saniye gerekiyordu. Zirvedeki sektör lordunun hızıyla, yalnızca bir saniye onun bölgenin karargahına ulaşmak için 10 binlerce kilometre uçması için yeterliydi. Bu nedenle yıldız yok edici yalnızca saldırı sırasında bir katliam silahı olarak düşünülebilir. Ve E9 lazer silahı, ister etrafta taşınsın ister ülke için bir hazine olarak taşınsın, cennet gibiydi. Bugünden itibaren, Lo Feng elindeki silahı ovuşturdu, silahın soğukluğunu hissetti. Bir kozum daha var. Mosha Klan üyesinin anlık hızı şok edicidir. E9 sınıfı lazeri kullanması ve şok edici hızı nedeniyle 0,1 saniye hayatta kalmak çok kolay, bu geçtikten sonra düşmanı tek atışta öldürebilirim. Lo Feng silahı uzay yüzüğünde tuttu ve ardından donmuş bedeni kontrol etti. Her ne kadar yüksek sıcaklıklar nedeniyle etraftaki buzlar erimiş ve kaynamış olsa da, burası sonuçta bir iblis dağıydı. Çevreden gelen soğuk çok hızlı bir şekilde her yere ulaştı, 10 saniye içinde kaynayan sular yeniden donarak buz haline geldi. Etraftaki buhar da bir buz tabakası oluşturdu. Baba. Bir adımı buzu kırdı ve uzay kemerini Patte Uo'nun vücudundan aldı. Onun hakkında ne bildiğini merak ediyorum. Lo Feng ruh enerjisine onu istila etmek ve taramak için kullandı. Lo Feng'in bakış açısına göre normal hazineler onu hiç cezbetmiyordu. Bu Patte Uo'nun tüm aile serveti tek bir karışık unsurdan bile uzaktı. Ah, burada 3000'den fazla siyah etiket var. Lo Feng bu kadar çok siyah etiketin sürprizinden memnundu. Birçok etiket Lo Feng'in önünde süzülüyordu, siyah ve devasa, her biri en azından bir evren seviyesindeki yaşamı temsil ediyordu. 3000'den fazla hayat. Şeytan Dağı gerçekten de hayata yeni bir soluk anlamına geliyor. Lo Feng başını salladı. Umarım etiketim asla başka birinin ganimeti olmaz. Bir el hareketiyle tüm etiketleri sakladı. Bu beklenmedik ödül de dahil. Toplamda 4320 siyah etiket toplamıştı. S.O.O. Lo Feng hızlı bir şekilde uzaktaki otomat gemisine uçtu ve onu dikkatlice kontrol etti. Daha önce lazer atımının neden olduğu göçük çoktan kaybolmuştu ve yeniden yeniymiş gibi görünüyordu. Bir süre sonra yine mükemmel olacak gibi görünüyor. Bu alışımın hafıza yenilenmesi fena değil. Lo Feng içeriden tamamladı. Babata, onu deponda sakla. Anlaşıldı. Düşen ve yüzeyi donan otomat gemisi anında ortadan kayboldu. Mağaraların içinde Lo Feng, elinde bıçak taşıyan ve hızla ilerleyen bir karınca gibi görünüyordu. Tavşan avlayan bir aslan bile her şeyini vermek zorundadır. Eğer baş belası bir rakiple karşılaşırsam, bunu çözmek için hemen Mosha klanının üyesine geçeceğim. Lo Feng yürüdü ve önceki savaşı düşündü. Daha önce bu kadar tehlikede olmasının nedeni, başlangıçta alan seviyesi 9'a rakip olarak davranmaması ve bu durumun böyle bir tehlikeye yol açmasıydı. Yürürken kaşlarını çattı. Babata. Lo Feng içeriden bağırdı. Beni öldürmek isteyen dövüşçü şöyle bağırdı, sensin. Hatta ölümsüzlerin bile nadiren sahip olduğu E9 sınıfı bir lazer silahını bile çıkardı. Öncelikle o savaşçı 9 yıldızlı okyanustan gelen bir yerliydi. Teorik olarak o silahı almış olamazdı. Babata şöyle dedi, bu silahı elde etmek için muhtemelen bir ölümsüzdü. Ve çok büyük bir geçmişi olan biri. Ve daha önce peşinizde olan sektör lorduyla birlikte bulutla temas eden asmayı gördüğünde o sensin dedi. Her şeyden, devasa bir figürün seni öldürmeye çalıştığı sonucunu çıkarabiliyorum. Bu kişi lazer silahını 9. seviye alan lorduna verdi ve ona uzmanlıklarınızdan bahsetti. 9. seviye bir alan lordu bulut iletişim asmasına sahip olmanız. Ve senden önceki, o mağarayı koruyan sektör lordu da aynı olmalı. Bundan şu sonucu çıkarabilirim. Seni öldürmek isteyen bu kişi muhtemelen birden fazla kişinin seni öldürmesini ayarladı.
Lazer silahlı sektör lordları ve alan lordları var. Babata açıkladı. Lo Feng gözlerini kıstı. Onu kim öldürmek ister? Kimseyi kırmış gibi hissetmiyordu. Sizi öldürmek isteyen güçlü figürlerin muhtemelen üst düzey birkinleri vardır. Babata şöyle açıkladı, tahminimce 3 tür vardır. Birincisi mezhep savaşı, ikincisi kişisel kin ve üçüncüsü ırk savaşı. Sanal Evren şirketinin her şövalyesi kendi tarikatına sahip olduğundan, eninde sonunda 9 bıçaklı şövalye tarikatına dahil olursunuz. Tarikat savaşları yoğunlaşırsa ve birisi sizi potansiyel bir tehdit olarak görürse, bu şansı kullanarak kurtulmaya çalışır. Ancak, bu tür dahiyane suikastlar çok alçakça, mezhep kavgaları oldukça büyük olmalı. İkinci neden ise kişisel kin. Sen gerçek Yan İmparatorunun öğrencisisin. Turuyan'a kin besleyen herkes seni suçlayabilir. Aynı şekilde böyle bir şeye cesaret edenlerin de büyük bir kini olmalı, yoksa bu kadar risk almazlardı. Tırnak işareti. Son sebep ise ırk savaşları. İnsan ırkının diğer ırklarla yoğun savaşları var, birkaç savaşçı diğer ırkların dehalarına suikast düzenlemek için diğer ırkları işgal etmiş olabilir, bu yaygındır. Lo Feng başını salladı. 3 olasılık. Lo Feng, sen güçlendikçe ve pozisyonun yükseldikçe, farkında olmadan başkalarını kızdırabilirsin veya başkaları seni bir hiç uğruna öldürmek isteyebilir. Bu sayılar artmaya devam edecek. Babata, bu yüzden daha dikkatli olmalısın dedi. Lo Feng başını salladı. Ölemezdi. Öldüğü an dünyadaki insanoğlunun zayıf temeli anında değişecekti. Şaşırtıcı derecede zengin olan Pinkai şirketi hızla başkalarının da dikkatini çekecek ve sonuçları tahmin edilemez olacaktır. Sonuçta Virtual Universe şirketinin bünyesinde olmasına rağmen şirket çok büyüktü, bünyesinde çok fazla firma ve şirket vardı. Bu bir evren ülkesinden bile daha büyük bir güçtü. Lo Feng ilerledikçe daha da dikkatliydi. Tanıştığı, seviye 7 ve üstü alan lordu olan herkes, hızla Musha klanının üyesiyle anlaşıyordu ve daha aşağıda olan herkes, hızlı bir şekilde yerleşmek için toprak bedenini kullanıyordu. Dikkatli olmasına rağmen başkalarını öldürmekten kaçınmak zordu. Çok hızlı bir şekilde siyah etiket sayısı 4831'e ulaştı. İblis Dağı'na gelişimizin 75. gününde. Kan gölge kılıcını taşıyan Lo Feng soğuk yollarda yürüdü. Aniden gözlerini kısarak uzaklara baktı, yaklaşık 90 kilometre ileride, el yapımı mükemmel bir bankı kaldıran evren seviyesinde 2 genç vardı. İçinde ara sıra homurdanan yaşlı adama benzeyen sıska bir keçi yatıyordu ve onun yanında onu takip eden 5 genç daha vardı. Bu o? Lo Feng gözlerini kıstı, o yaşlı osuruk mu?